Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde Altantan'ın Turabidin'den Berye'ye Aşiretler, Dinler, Diller, Kültürler kitabı var. Evet, gerçekten kapsamlı bir çalışma. Aynen öyle. Biz de sizinle bu kaynaktan yola çıkarak Mardin ve çevresinin yani Turabidin ve Berye'nin o inanılmaz zengin, katmanlı dokusuna bakacağız. Aşiretler, dinler, diller. Binlerce yıllık bir tarih. Çok fazla detay var tabii. Tabii kaynak devasa. Bizim amacımız da bu yoğun bilgiden en çarpıcı noktaları, en akılda kalıcı hikayeleri damıtıp size sunmak. Şöyle bir iz sürelim bakalım. Başlayalım o zaman. Belki şuradan başlamak iyi olur. Yazar Altantan'ın kendisi de Batman doğumlu. Ailesi 1840'larda Midyat Estel'e göç etmiş. Yani bölgeyle kişisel bir bağı var. İlginç. Bu da çalışmaya ayrı bir boyut katıyordur muhtemelen. Kesinlikle kitabın ön sözünde de bahsediyor zaten. Ailenin kökenleri, bölgeye olan ilgisi ama sadece bu değil, çok ciddi, yorucu bir araştırma süreci olmuş. Zorlukları olmuştur tabii. Olmaz mı? Özellikle sözlü tarihle çalışmak, anlatıların değişkenliği, kaynakların dağınıklığı, hele bir de hassas konular olunca işler iyice zorlaşıyor. Sayfa 11-14 arası değiniyor bunlara. Anladım. Peki o zaman önce şu temel kavramları bir oturtalım. Sürekli duyacağız. Turabidin ve Berriye. Neresi buralar? Ne anlama geliyor? Şöyle diyelim, Turabidin daha çok dağlık, platoluk kısım. Mardin merkezden çıkınca doğuya doğru Hop geçidine kadar olan bölge, Midyat, Savur, Cizre hattı diyebiliriz kabaca. Hasankeyf, Kerboran yani dar geçit, Ömerli, Midyat hepsi bu havzada. Sınırların nerelere dayanıyor? İşte Batman, Siirt, Dicle Nehri, Botan bölgesi, geniş bir alan. İsminin kökeni de enteresan. İki rivayet var. Birincisi ve daha yaygın olanı Süryanice Turul Abidin yani ibadet edenlerin dağı. Hristiyanlık merkezi olmasıyla mı ilgili? Aynen öyle. Bölgedeki yoğun manastır kültürüyle doğrudan bağlantılı. İkinci rivayet ise Asurluların zamanında esirleri buraya yerleştirdiği ve adının köleler bölgesi anlamındaki Köl Abdin'den geldiği yönünde. Sayfa 17'de bahsediyor. Peki ya Berye? O daha farklı sanırım. Evet, Berye, Arapça kökenli, sulak olmayan, geniş ve düz kara parçası gibi bir anlamı var. Daha çok bugünkü Mardin Ovası'nı yani Viranşehir, Ceylanpınar civarını kastediyor. Aşiretlerin yaşamıyla da bağlantılı o zaman. Tabii, özellikle hayvancılık yapan aşiretler için kışlak alanı, yazın çıktıkları yaylaya Zozan, kışın indikleri bu ovaya Berye diyorlar. Kitapta sayfa 100-101 civarında detayları var. Coğrafi olarak farklı olsalar da bu iki bölge yani Turabidin ve Berye tarih boyunca hep iç içe geçmiş. İnsanlar, kültürler sürekli bir akış halinde olmuş. Anladım. Peki bu coğrafyanın o binlerce yıllık geçmişine şöyle bir bakalım isterseniz. Kaynakların bize sunduğu kronolojik sırayla gidelim mi? Nasıl bir medeniyetler geçidiyle karşılaşıyoruz? Gerçekten baş döndürücü. İlk izler milattan önce 4500'lere, Subarulara kadar gidiyor. Von Oppenheim kazılarından falan bahsediyor kitap, sayfa 18. Sonra bildiğimiz büyük Mezopotamya medeniyetleri sahneye çıkıyor. Sümerler mesela. Evet, Sümerler milattan önce 2850 sonrası Mardin ve Turabidin çevresinde etkileri görülüyor. Şehir devletleri Ur, Uruk, Lagaş, Ziguratlar, yazı, o çok tanrılı inanç sistemleri, medeniyetin temelleri atılıyor resmen. Sayfa 19-20. Vay canına. Sonra Akadlar mı geliyor? Aynen, milattan önce 2334 sonrası Akadlar. Onlar Sami kökenli. Kral Sargon'u biliriz. Sümer etkisi devam ediyor ama Akadca yayılıyor. Turabidin bölgesi de Akad egemenliğine giriyor sayfa 21. Babililer de var tabii. Olmaz mı? Akadların devamı sayılırlar. Babil şehri, Tanrı'nın kapısı, Hammurabi kanunları dönemi, milattan önce 1700'ler civarı, sonra Nebukadnezar ve Yahudilerin sürgünü. Bunlar hep bölgeyi etkileyen olaylar sayfa 22-23. Hititler de geçiyor mu buradan? Evet, milattan önce 1925'te Babil'e sefer yaparken Turabidin'den geçiyorlar. Hattuşaş merkezli Hititler, Kadeş Anlaşması. Bölge tarihinde onların da bir izi var sayfa 23-24.
Peki ya Hurriler, Kaniler, onlar daha mı yerli halklardan? Evet, bölgenin eski halklarından, Subarlarının devamı gibi düşünülüyor. Milattan önce 15. yüzyılda Hurri egemenliği var. Sonra Mittani devleti kuruluyor. Hatta Veysike köyü yakınındaki Gırnavaz tepesinde önemli bulgular var bunlarla ilgili. İlginç bir nokta da şu, Mittani kralları Asur ve Hitit arasında bir tampon bölge oluşturuyorlar adeta. Sayfa 24-26. Urartular da var listede. Tabii Urartular, yani Haldi Devleti, milattan önce 13. yüzyılda Van Gölü çevresinde ortaya çıkıyorlar. Asurlularla sürekli mücadele halindeler. Turabittin bölgesine de etkileri olmuş. Kral Argistis, Kral Sardur zamanında Halep'e kadar ilerliyorlar. Özellikle kaleleri, sulama kanalları meşhur. Sayfa 26-27. Asurlular peki? Onların etkisi daha mı kalıcı olmuş? Evet, Asurlular Sami kökenli, başkentleri Ninova, Musul yakınlarında, Turabidin bölgesinde gerçekten çok uzun süre egemenlik kurmuşlar. Milattan önce 1100'lerden itibaren bölgeye önemli etkileri, göçler var. Asurbanipal dönemi sonra milattan önce 612'de Medler tarafından yıkılıyorlar. Sayfa 28-29. Tam o noktada Aramiler de giriyor sanırım devreye. Aslında Aramiler daha erken dönemlerden itibaren varlar. Sami kökenliler milattan önce 3000'lerde göçleri başlıyor. Hazreti İbrahim'le de bağlantıları kuruluyor Urfa, Harran üzerinden. Dilleri Aramica bölgede o kadar önemli hale geliyor ki. Bugünkü Süryanice'nin temeli demiştik değil mi? Aynen öyle. Yüzyıllarca lingua franca olmuş bölgede. Sayfa 32. Sonra bir de Kimmerler, İskitler var kısa süreliğine de olsa. Evet, milattan önce 714 sonrası Kafkaslar üzerinden gelip Urartu topraklarına akınlar düzenliyorlar. Turabidin'de kısa bir hakimiyetleri oluyor. Sayfa 30-31. Ve Medler, Asurluları yıkan güç. Evet, Medler Hint-Avrupa kökenli, İran'dan geliyorlar. Milattan önce 612'de Asur'u yıkıyorlar. Zerdüştlük inancı onlarla birlikte yayılıyor. Perslerle de akrabalar zaten. Sayfa 31-34. Hatta o meşhur Astyages ve Harpagos hikayesi de bu döneme ait. Ardından Persler sahne alıyor. Tabii, milattan önce 553'te Medleri yenip büyük bir imparatorluk kuruyorlar. Anadolu, Suriye, Mısır, Turabidin de Pers hakimiyetine giriyor. Özellikle Dara dönemi önemli. Maraton Savaşı falan sayfa 34-35. Perslerin izleri gerçekten derin bölgede. Ta ki Büyük İskender gelene kadar. Aynen öyle. Milattan önce 334'te İskender, Pers kralı 3. Dara'yı yeniyor. Milattan önce 331'de Turabidin bölgesi de Makedon egemenliğine giriyor. Ama İskender'in ölümüyle imparatorluk bölünüyor tabii sayfa 35-36. Bölge kimin payına düşüyor? Generallerinden Selevkos'un, Babil ve Mezopotamya ona kalıyor. Turabidin de Selevski yönetimine giriyor. Ama onlar da Partlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Sayfa 36-37. Partlar kimdi? Onlar da İran kökenli, Selevkileri yenip Fırat'ın batısına sürüyorlar. Milattan önce 129'da Turabidin Part hakimiyetine giriyor. Sonra da Romalılarla uzun mücadeleleri başlıyor. Sayfa 37-38. Burada bir Ermeni krallığı da var, Büyük Tigran. Evet, Part egemenliğinden sonra milattan önce 95'te kendi krallığını kuruyor. Başkenti Tigranokerta, Turabidin'i de işgal ediyor ama Romalılarla savaşıp kaybedince bölge tekrar Roma etkisine giriyor. Sayfa 38-39. Bir de Arami Abgarlar var, Urfa Krallığı. Evet, onlar da Selevkiler sonrası ortaya çıkıyor. Roma ve Partları arasında tampon bir bölge oluşturuyorlar. Abgar kralları listesi var kitapta. Sayfa 39-41. İşte tam bu krallık döneminde çok önemli bir olay yaşanıyor. Hristiyanlığın yayılması mı? Aynen, Urfa Arami Abgar krallığının bunda rolü büyük. Hatta Kral 5. Abgar, Ukkama ile Hazreti İsa arasında mektuplaşma olduğuna dair bir rivayet var. Havari Adday, Toma'nın kardeşi ve yardımcılarının bölgeye gelip Hristiyanlığı yaydığı anlatılıyor sayfa 42. Bu bölgenin dini kimliği açısından gerçekten bir dönüm noktası. Peki sonraki dönem Roma, Bizans ve Sasaniler arasındaki çekişme devam ediyor mu?
Hem de nasıl. Bölge sürekli bu iki büyük güç arasında gidip geliyor. 241'de Sasani kralı Şahbur, Romalıları yenip Nusaybin ve Antakya'yı alıyor. Sonra İmparator Julianus İran'a sefer düzenliyor ama ölüyor 363. Sefer sonrası Nusaybin Sasanilere bırakılıyor. Bu durum tabii bölgedeki Hristiyan Süryani nüfus için çok zorlu oluyor. Çünkü Sasaniler Zerdüştlüğü yaymaya çalışıyorlar. Sayfa 43-46. Yani İslam orduları 7. yüzyılda geldiğinde bölge hem etnik hem dini olarak epey karışık hem de siyasi olarak iki dev arasında sıkışmış durumda. Kesinlikle. İslam öncesi Turabidin'i özetlersek, etnik olarak Arami-Süryani ağırlıklı ama Subari, Hurri, Mitani izleri de var. Dini olarak Hristiyanlık baskın ama Zerdüştlük, Sabilik, Şemsilik gibi inançların kalıntıları da mevcut. Siyasi olarak da Bizans ve Sasani arasında bölünmüş yer yer yerel beylikler de var. Sayfa 47-48. Ve şimdi bölgenin tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor. İslam ordularının gelişi. Evet, 639 yılı civarı, Hazreti Ömer zamanı. İyaz bin Ganem komutasındaki ordu, Suruç, Urfa, üzerinden Rakka, Amit, Diyarbakır, Nusaybin, Mardin ve Turabidin'e geliyor. İlginç olan şu ki, Süryani kaynakları, mesela Ebu Faraç, fethin büyük ölçüde sulhen yani barış yoluyla gerçekleştiğini yazıyor. Sayfa 49. Mardin'in fethiyle ilgili özel bir anlatı da var sanırım kitapta. Evet, Mardin Süryani keşişlerinin Bizanslılar çekildikten sonra şehri İslam ordusuna teslim ettikleri anlatılıyor. Urfalı bilgin Hanna Dolapönü'nün aktardığına göre sayfa 50-53. Bir de Mariye ve Rahip Tuta hikayesi var. Nasıl bir hikaye o? Şöyle ki Rasulen'den gelen bazı adamlar Rahip Tuta'yı öldürüyor. Maria adında bir kadın da Kalatülmara'ya yani Kadın Kalesi'ne sığınıyor. Maria bir rüya görüp Müslüman olmaya karar veriyor ve İyaz bin Ganem'e haber gönderiyor. Kalenin teslimini sağlıyor. Bu hikaye fethin yerel halkla işbirliği içinde nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair bir ipucu veriyor belki de. Peki fetih sonrası Hristiyan ahalinin durumu ne oluyor? O bahsettiğiniz ahdiname burada mı devreye giriyor? Aynen öyle, Hazreti Muhammed'e atfedilen bir ahitnameden bahsediliyor. Bu belge bölgedeki Hristiyanlara önemli güvenceler veriyor. Can, mal güvenliği, din özgürlüğü, kiliselerin korunması, makul bir vergi, cizye dışında baskı yapılmaması gibi. Sayfa 54-55. Bu farklı inançların bir arada yaşama kültürünün erken bir örneği olarak gerçekten dikkat çekici. Anladım. Peki fetih sonrası kimler yönetiyor bölgeyi? Yine uzun bir liste vardır herhalde. Var tabii. Önce Emeviler 692-749, sonra Abbasiler 749-830 geliyor. Bölge valilerle yönetiliyor. Cizre valilerinin listesi falan var kitapta, sayfa 56-58. Sonra Musul ve Halep merkezli Hamdaniler 885-978 Mardin'i ele geçiriyor. Sayfa 58-59. Başka kimler var? İran kökenli Şii Büveyhiler Bağdat'ı alınca onların da etkisi oluyor 977 sonrası. Sayfa 59. Ama bölgenin Kürt tarihi açısından Mervaniler dönemi önemli. Evet, Mervaniler. Diyarbakır merkezli bir Kürt hanedanı değil mi? 1089 arası hüküm sürüyorlar. Mardin ve Hasankeyf de onların yönetimine giriyor. Sayfa 60-61. Mervaniler gerçekten bölgenin Kürt tarihinde önemli bir yer tutuyor. Sonra Selçuklular geliyor. Evet, 1071 Malazgirt sonrası Türklerin Anadolu'ya girişiyle Sultan Alparslan Diyarbakır'a geliyor, bölge Selçuklu hakimiyetine giriyor. Sayfa 62. Ve bu dönemde yeni bir beylik ortaya çıkıyor, Artuklular. Artuklular. Onları özellikle Mardin ve Hasankeyf'teki o muhteşem mimari eserleriyle biliyoruz değil mi? Kesinlikle. Türkmen Bey ve Artuk Bey'in oğulları kuruyor. Yaklaşık 11. yüzyıl sonundan 1409'a kadar varlık gösteriyorlar. İki ana kolu var. Mardin Artukluları ve Hasankeyf Artukluları. Mardin kolu daha uzun ömürlü sanırım. Evet, 1099'dan 1409'a kadar Sökmen Bey Artuk Hasankeyf'e yerleşiyor. Kardeşi İlgazi Mardin'i alıyor. Mardin hükümdarlarının uzun bir listesi var. Sayfa 64-68. Haçlılarla mücadele ediyorlar. Eyyubilerle ilişkileri var. Moğol istilasına direnmeye çalışıyorlar. Sonra Timur geliyor. 1394'te Mardin'i kuşatıyor mesela. İç çekişmeler de var tabii. Melik Salih Mahmud'un öldürülmesi gibi 1368.
Hasankeyf kolu peki? Onlar da 1099'da Sökmen Bey Artuk ile başlıyor ama 1232'de Eyyubiler tarafından son veriliyor. Onların da Zengillerle, Selahaddin Eyyubi ile ilişkileri, Moğol tehlikesi gibi gündemleri var sayfa 69-71. Eyyubiler dediniz, Selahaddin Eyyubi sonrası mı bölgeye hakim oluyorlar? Evet, 1085 sonrası Selahaddin bölgeyi ele geçiriyor. Artuklular Hasankeyf'ten çekilince Eyyubilerin bir kolu Hasankeyf Eyyubileri olarak 1232'den 1524'e kadar burayı yönetiyor. Sayfa 72-78. Onlar da Moğol istilasını görüyor. Memlüklerle ilişkileri var. Akkoyunlu ve Safevi dönemlerini yaşıyorlar. Sonunda Şah İsmail'in baskısıyla Melik Halil Hasankeyf'i terk etmek zorunda kalıyor. Sonra kimler geliyor? Karakoyunlular, Akkoyunlular. Aynen. 1409 sonrası Karakoyunlu Türkmenlere, Mardin'e Artuklulardan alıyor. Sayfa 78-79. Sonra 1462'de Akkoyunlular geliyor. Hasankeyf ve Mardin'i ele geçiriyorlar. Uzun Hasan dönemi falan. Sayfa 79. Ve Safeviler. Evet, 1508'de Şah İsmail bölgeyi ele geçiriyor. Ama onun Şii politikaları bölgedeki Sünni Kürt beyleriyle arasını açıyor. Sayfa 80. Bu da Osmanlıların işini kolaylaştırıyor aslında. Osmanlı dönemi nasıl başlıyor? 1514 Çaldıran Savaşı kritik. Yavuz Sultan Selim Safevileri yenince bölge Osmanlı topraklarına katılıyor. Burada kilit isim İdrisi Bitlisi. Onun arabuluculuğuyla Yavuz ile Sünni Kürt beyleri arasında bir anlaşma yapılıyor. Kürt beyleri Osmanlı hakimiyetini tanıyor, karşılığında da kendi bölgelerinde geniş bir özerklik elde ediyorlar. Sayfa 80-81. Bu özerk yapı uzun süre devam ediyor. Kitapta Mardin'deki Osmanlı hakimlerinin, voyvoda ve mütesellimlerin sayfa 82-87, hatta kaymakamların sayfa 98-99 listeleri bile var. İnanılmaz bir tarihsel katman gerçekten. Şimdi bu yoğun arka planın üzerine kitabın diğer önemli odağına, yani aşiret yapısına geçelim mi biraz? Bu kadar medeniyetin, yönetimin gelip geçtiği bir yerde aşiretler nasıl bir rol oynamış? Özellikle Midyat çevresi nasıl? Midyat, dediğin gibi Turabidin'in merkezi, adeta başkenti gibi kabul ediliyor. Sayfa 102. Kitap, buradaki aşiretleri ana hatlarıyla 3 başlık altında topluyor. Heverki, Dekşuri ve Mahalemi. Bunlar nedir? Farkları ne? Mahalemiler genellikle Arap kökenli olarak biliniyor. Heverki ve Dekşuri ise sadece bir soy birliği değil, daha çok zamanla oluşmuş iki büyük konfederasyon. Hatta bir tür siyasi sosyal ittifak sistemi gibi. Yani biz Heverkiyiz veya Dekşuriyiz demek sadece aynı atadan gelmek değil, aynı zamanda belirli bir gruba, bir ittifaka ait olmak anlamına geliyor. Bu ana başlıkların altında da yüzlerce köy, onlarca daha küçük aşiret kolu var. Çok karmaşık, iç içe geçmiş bir yapı. Mesela Heverki Aşiret Konfederasyonu'na bakalım. Oldukça büyük ve etkili anladığım kadarıyla. Kökenleri hakkında ne biliyoruz? Heverki isminin kökeni biraz muğlak. Farklı rivayetler var. Sayfa 105-106. Pelutayı günü denen bir isyanla ilgili olduğu söyleniyor. Başka bir rivayete göre Hevir, yani hamur yoğuran kadınlardan geliyor ismi. Hatta köklerini antik Hurilere dayandıranlar bile var. Ama kesin olan şu ki bölgenin en köklü ve geniş konfederasyonlarından biri. Coğrafi olarak geniş bir alana yayılmışlar, tarihsel olarak Cizre'deki Botan Mirliği veya Hasankeyf Emirliği ile ilişkileri olmuş, kendi içlerinde de Mala Şeyhe Bayezid, Mala Şeyhe, Mala Osman, Mala Nehroz gibi güçlü lider aileleri var. Sayfa 106-107. Alt kolları var mı bu konfederasyonun? Olmaz mı? Basıkil, Arabiyan, Aliki, Ömürkah, Zaksuran gibi 20'den fazla aşiret veya aşiret kolu Heverka Konfederasyonu'na bağlı sayılıyor sayfa 108. Bu alt kollardan birkaç örnek verebilir misin? Mesela Basıkil aşireti. Kitapta onlar hakkında neler var? Basıkiller genellikle dar geçit, yani eski adıyla Kerboran ilçesinde yaşıyorlar. Rivayete göre kurucuları Yekane Ağa, köyleri var Bater, Kevil, Berdahol gibi. Sayfa 108-110, bu aşiretten çıkan ünlü Kürt ozanı Mirado var. Bir de onun ailesi Malakine. Kine mi? Onunla ilgili bir efsane de varmış sanırım.
Evet, evet. Kine'nin 7 yıl bir mağarada sadece keklik pişirip yiyerek yaşadığı, hatta cinlerle konuştuğu anlatılıyor. Sayfa 110. Bu tür efsaneler aşiret kültüründeki o karizmatik liderlik figürünü biraz da mistik boyutunu gösteriyor aslında. Peki Arabiyan aşireti? İsimleri Arap kökenli olduklarını düşündürüyor ama. Evet, kökenlerinin Arap olduğu iddia ediliyor ama zamanla tamamen Kürtleşmiş bir aşiret olarak kabul ediliyorlar. Onların merkezi de Kerboran mıntıkası. Çelike, Eliye, Remüma köyü merkezleriymiş sayfa 110-111. Hatta Miço diye birinin, Remmo'nun babası, eski Arabiyan mirini öldürüp liderliği ele geçirmesi gibi bir hikayeleri de var. Şatıra, Helilan, Çelik, Zengan gibi köyleri sayılıyor. Sayfa 112-113. Önemli aileler, şahsiyetler kimler peki bu aşirette? Özellikle Miço, Remmo ailesi öne çıkıyor. Soy ağaçları falan var kitapta sayfa 113. Bu aileden Abdülkerim Aliye Remmo, Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşiretin çok ünlü bir ağası. Onun başından geçen olaylar çok çarpıcı. Ne gibi olaylar mesela? Abdülkerim Ağa'nın hayatı tam o dönemin aşiret liderlerinin yaşadığı türden olaylarla dolu. Diğer aşiretlerle rekabet, devletle ilişkiler, bazen işbirliği, bazen çatışma. Mesela Botan isyanına destek verdiği için Şeyh Said isyanı sonrasında sürgün ediliyor. Başka aşiret liderleriyle mesela Şeyh Fethullah'ın adamlarıyla çatışıyor. Sonunda pusuya düşürülüp öldürülüyor. Hatta Germero köylüleriyle yaşadığı bir arazi anlaşmazlığı veya bir Osmanlı subayıyla, yüzbaşıyla yaşadığı gerilim gibi anlatılar var. Sayfa 114-117. Bu hikayeler aslında aşiret yaşamının dinamiklerini, çatışmalarını, devletle ilişkilerini çok iyi gösteriyor değil mi? Aynen öyle. Bu tür mikro hikayeler yazılı tarihin genellikle atladığı sosyal dinamikleri, güç ilişkilerini, adalet anlayışlarını gözler önüne seriyor. Aşiret yapısının temel direkleri de bu örneklerde ortaya çıkıyor. Güçlü soybağı, ağalık kurumu, konfederasyon yapısı, bazen de Heverki Dekşuri örneğindeki gibi ikili, dubendi yapılar. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bu yapıyı araştırmak da pek kolay olmamış. Hiç kolay değil. Yazar Altan Tan da vurguluyor bunu. Sayfa 13, 14, 350, 352. Bilgiler çoğunlukla sözlü anlatımlara dayanıyor. Haliyle her aile, her kol kendi geçmişini biraz daha öne çıkarma eğiliminde oluyor. Farklı hatta çelişkili anlatımları bir araya getirip olabildiğince nesnel bir resim çizmek gerçekten büyük sabır ve çaba gerektiriyor. Gerçekten inanılmaz bir coğrafya ve tarih. Şöyle bir düşündüğümüzde Sümerlerden Osmanlılara, Zerdüştlük'ten İslamiyet'e ve tabii Hristiyanlığa, Aramice'den Kürtçe'ye, Arapça'ya, binlerce yıllık bir miras katman katman üst üste binmiş. Evet, tam bir medeniyetler beşiği ama aynı zamanda sürekli bir çekişme alanı. Aynen. Stratejik konumu nedeniyle sürekli farklı güçlerin mücadele alanı olmuş ama bir yandan da tüm bu etkileşimlerden doğan çok özgün, çok renkli bir kültürel mozaik yaratmış. Süryani manastırlarının o dingin bilgeliği var, İslamiyet'in getirdiği yeni bir toplumsal düzen var, bir de o çok canlı, dinamik aşiret kültürü var. Hepsi iç içe. İşte tam da bu noktada insan şunu düşünmeden edemiyor. Bu kadar çok katmanın, bu kadar farklı kimliğin, çatışmanın ama aynı zamanda bir arada yaşama tecrübesinin üst üste bindiği Turabidin gibi bir coğrafyada acaba kimlik ve aidiyet duygusu zaman içinde nasıl şekilleniyor? Nesilden nesile nasıl aktarılıyor ve tabii bugüne nasıl yansıyor? Bu kadar farklı mirası aynı anda taşımak, sindirmek ne anlama geliyor olabilir? İşte bu düşündürücü soruyla Altantan'ın Turabidin'den Berye'ye kitabına yaptığımız bu derinlemesine bakışı burada noktalayalım. Umarız Mardin ve çevresinin bu zengin, karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici dünyasına yaptığımız bu yolculuk sizin için de keyifli ve ufuk açıcı olmuştur. Umarız. Bu keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Başka kaynaklarla yeni keşiflerde buluşmak üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.